Birazdan başlayacak olan anlatımımdaki bütün aşamaları ben dakika dakika ayırdım. Açıklama kısmında o bölümleri görebilirsiniz. İstediğiniz bölümü, video uzun geliyorsa eğer size, istediğiniz bölümü seçerek o bölümü izleyebilirsiniz. Teşekkürler. Merhabalar. Sizinle daha önceden hem Bodrum'dan İstanbul'a hem de İstanbul'dan Bodrum'a dönüşü paylaşmıştım, dönüş yolculuğunu ve verilerini paylaşmıştım. Şimdi de Volvo ile olan 5000 kilometreyi geçti seyahatimiz ve bunun yaklaşık 3800 kilometresi şehir dışı, 1200 kilometresi de yaklaşık şehir içi kullanımı oldu. Bununla ilgili verileri de koyarım. Ekranda görürsünüz. Yaklaşık 9 ay oldu biz aracı alalı. Biz genellikle şehir içinde pek araç kullanmıyoruz. Evimiz Bodrum merkeze çok yakın. O nedenle yürüyerek gidiyoruz çoğu yere. Bodrum'da da trafik çok yoğun. Park yeri sorunu var. O nedenle şehir dışı yolculuklarımız daha fazla oldu. Aynı zamanda kısa bir süre önce bizde aynı zamanda Tesla Model Y Long Range vardı. İktisadi nedenlerle onu satmak durumunda kaldık ve ondan sonra da Volvo'yu kullanmaya başladık. Ben yaklaşık 5000 kilometrelik bu süreci bir değerlendirmek istedim. Yani Volvo'nun XC40'ın yani yeni ismiyle EX40'ın beğendiğim ve beğenmediğim yanlarını paylaşmak istiyorum sizlerle. Neden Volvo'yu seçtik? Her şeyden önce bir marka güveni var bizde. O oluştu geçmişten bu yana. Şöyle söyleyebilirim. V60, V40 ve sonrasında XC40'ın T3 benzinli olanı, aynı zamanda sonrasında T5 plug-in hibrit olanını ve en sonunda da elektrikli olanını yaptık. Volvo ile geçmişteki olan tecrübelerimiz ve deneyimlerimiz bize tekrar Volvo'yu tercih etmemizi sağladı. Dediğim gibi birinci sırada marka güveni diyebilirim. Bu daha önce biz Volcars'dan, Otokoç'tan, Trabzon, Tunalar'dan ve en sonunda Bodrum Otomol'den araçlar aldık ve bunlarla aynı zamanda servis deneyimlerimiz oldu. Ve genel anlamda bakıldığında daha farklı araç modelleri de markaları da kullandım ve Volvo ile ilgili deneyimim olumlu diyebilirim. Birinci tercihimiz Volvo markası nedeniyleydi. İkinci tercihimiz güvenlik. Yani Volvo'nun güvenlikle ilgili önem vermesi, çalışmaları, gerçekten adaptif sürüş sistemlerinin ben diğer araçları da kullandım. Onlarla birlikte değerlendirildiğinde sürüş sırasındaki kaza önleyici sistemlerinin adaptif piksel aydınlatmanın, dediğim gibi ADAS sistemlerinin genel anlamda iyi çalışması. Rejenerasyonu mesela beğeniyorum. Rejenerasyonu çok güzel çalışıyor. İsterseniz otomatikte, isterseniz açık, isterseniz kapalı kullanabiliyorsunuz. Üçüncü olarak şunu söyleyebilirim. Malzeme kalitesi, iç malzeme dokusu, hissiyatı, kaporta ve kapılardaki tokluk hissiyatı, konforu, süspansiyonu, fren ve benzeri dinamiklerinin iyi olması, trim sesinin olmaması, örneğin üzerinde gelen Continental lastikler gerçekten çok iyi. Yani genel anlamda baktığında kalite anlamında üçüncü tercihimizin nedeni kalite oldu. Memnun olduğum yanlar aynı zamanda Volvo. Dördüncü şey olarak da şunu söyleyebilirim. Ön ve arkadaki bagaj altı ve öndeki bagaj kısmı küçük de olsa bagaj saklama alanı olması güzel bir avantaj. Bazı arabalarda var ama bazı arabalarda yok maalesef. Ve aynı zamanda kaput altı Volvo'da kapalı. Onların da fotoğraflarını buraya koyar. O da güzel bir şey. Çoğu araçta bakıyorum birkaç 3-4 tane araç hariç kapalı değil oluyor. Yani içten yanmalı. Bayağı bildiğiniz açık. O nedenle oranın kapalı olması hem temizlik açısından hem görünüm açısından daha güzel oluyor. Aynı zamanda dediğim gibi öndeki saklama alanı, arkadaki bagaj altındaki saklama alanı da hoşuma gidiyor. Sevdiğim yanlarından. Beşinci olarak koltuk ısıtma ve direksiyon ısıtma gerçekten iyi. Birinci kademede bile gayet güzel ısıtıyor. Hava sıcaklığına göre otomatiğe de alabiliyorsunuz. Araca bindiğinizde direkt hem koltuk ısıtma hem de direksiyon ısıtma çalışabiliyor.
Aynı zamanda bunları programlayabiliyoruz ve istenilen saatte hem şarj hem de iklimlendirme yapabiliyoruz. Dolayısıyla daha konforlu bir sürüşe hazır olmuş oluyor araç. Yani biz sabahleyin her sabah işe gidiyorsak örneğin belli bir saatte, o saatte araç size uygun, hazır hale geliyor. Daha konforlu bir kullanım. Bence güzel bir seçenek. Altıncı olarak Google tabanlı Android işletim sisteminin kullanılması. Bu da şunu sağlıyor memnuniyet açısından. Play Store'dan birçok uygulama ekleyebiliyoruz. Uygulama seçenekleri de artıyor. Mesela daha önceden ABRP uygulaması yoktu. Şimdi yaklaşık 2 aydır sanırım kurdum ben ve kullanabiliyorum. Plugshare uygulaması daha önceden de vardı aynı şekilde. O da güzel bir uygulama. Özellikle yurt dışı seyahatlerinde çok kullanılabilecek bir uygulama. Üstelik de seyahat programlaması ve planlamasını çok rahat yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi sonrasında bu Play Store'dan çok farklı. Yani internet radyosundan tutun da eğlence, işte video programları, televizyon programları gibi şarj sırasında işte Netflix yok ama Amazon Prime var. İşte YouTube var, YouTube Müzik var, Spotify var, TuneIn radyo var. Bu tip uygulamaların yüklenebilmesi memnun olduğum yanlarında. Aynı zamanda Google haritalarda kayıtlı olan, ilgili şirketler tarafından Google haritalara kaydedilmiş olan bütün şarj istasyonlarını görüyor. Aracın haritası, daha doğrusu Google haritalar kullanımı zaten. Dolayısıyla seyahat sırasında size şarj programlaması da yapıyor. Nereye giderseniz gidin, nerelerde şarj edeceğinizi gösteriyor. Memnun olduğumuz yedinci bir özellik ise uzaktan erişim, internet ve bakım. Bunların ücretsiz olması 4 yıl boyunca. Yani birçok firmada TOG'da bu arada ücretsiz internet. Diğerlerinde bildiğim kadarıyla özellikle Tesla'da ücretli, aylık 150 lira olması lazım. Bunda ücretsiz, sınırsız, muhakkak bir adil kullanım kotası vardır ama şimdiye kadar ben hep şarj sıralarında YouTube'u ve Amazon Prime Video'yu çok kullandım. Hiçbir sıkıntı yaşamadım, yani ağırlaşmadı internet hızı. Uzaktan erişim dedik. İşte 8. olarak da bu uzaktan erişimin kullanıldığında, araba uzun süre kullanılmadığında, dediğim gibi biz bazen çok uzun süre kullanmıyoruz araba. Yani 2 hafta hiç kullanmadığımız. Ama sürekli uzaktan erişimde ben araca erişiyorum, bakıyorum şarjı ne durumda diye veya güncelleme var mı yok mu benzeri şeyleri kontrol ediyorum. Ama şarjda azalma olmuyor. Çok az olarak Temmuz ayında ve Ağustos ayında çok aşırı sıcaklarda belki haftada %1 veya 10 günde %1 azalma oldu. Yani o da batarya ısı sistemiyle alakalıdır. Dolayısıyla bu uzaktan erişim kullanıldığı durumlarda da dahil olmak üzere bekleme durumunda aracın kendi bataryasının azalmaması enerjisinin. Bu da hoşuma giden bir özellik. Ve uzaktan güncellemenin yapılabilmesi yine beğendiğim bir özellik. Ve bu uzaktan güncellemeyi servise gitmeden dolayısıyla biz aracı güncelleyebilmiş oluyoruz ve sık sık güncellemeler geliyor. Yaklaşık işte ayda bir defa hemen hemen güncelleme yapılıyor. Ve bu sırayla, Tesla'daki olduğu gibi sırayla bütün araçlara geliyor. İşte yaklaşık güncelleme çıktıktan 3 hafta sonra araca gelmiş oluyor. Google'la hesabınızla Android işletim sistemine araçta hesabınızla giriş yaptığınızda bütün uygulamalar için söylüyorum. Telefonunuzda, tabletinizde, televizyonunuzda hangi yerde kaldıysanız oradan devam edebiliyorsunuz. Aynı zamanda geçmişi görebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik. Haritalardan örneğin işte nereye gidecekseniz orayı yol tarifi olarak paylaşıyorsunuz. Araca bindiğinizde harita ve yol tarifi açılmış oluyor. Aynı zamanda geçmişi görebiliyorsunuz. Diğerlerinde de aynı şekilde. Bu da beğendiğim bir yanı. Beğenmediğim yanlarına gelecek olursak en önemli beğenmediğim yanı, sevmediğim yanı, yani Volvo'nun bu konuda Türkiye'de Tesla gibi Türkiye'ye has bir düzenleme yapabilirdi. Aracın daha önceki motor gücü 170 kW'ydı bildiğim kadarıyla ve şimdiki motor gücü 185 kW. Sadece 5 kW yüzünden MTV'yi fazla ödüyoruz. Yaklaşık 5.000 lira. Yani 5 kW'lık fazlalık olmasaydı birincisi aracı %60 ben ÖTV ile aldım. Şimdi aracın çok uzun süredir %50 ÖTV ile satıldı.
Ama çok rahatlıkla %50 ÖTV'den almış olduk. Hatta 160 kahvalı bile çıkarırlar Türkiye'ye az. Yine Tesla'nın. O zaman %10 ÖTV'yle aldık belki de veya %40 ÖTV'yle. Bu nedenle bu motor gücünü sadece 5 kahva yüzünden fazla fark vermemiz. MTV 5 bin lira farklı MTV veriyoruz. Yani 180 kahvalık araçlar 10 bin lira MTV verirken biz 15 bin lira. Bu da beğenmediğim bir konu. İkincisi şaft tüneli. Yani elektrikli araç dönüşümünde bu platformu kullanacağını belirtti Volvo. Ve şaft tünelinin olması bana saçma geliyor. İçten yanmalıdan dönen elektrikli araçlar var yani şaft tüneli oldu. Ben eşimle birlikte Kia Niro'da kullandık kısa bir süre. Onda yok mesela arkada şaft tüneli. Onun da içten yanmalısı var. Yani başka araçların da aynı şekilde var. Başka markalarda ama arkada şaft tüneli yok hemen hemen. Hemen hemen çoğunda arkada şaft tüneli yok. Bu nedenle arkadaşı kocaman şaft tünelinin olması hoşuma gitti. Ayrıca içten yanmalı olmasından dolayı söylüyorlar. Fakat şunu söyleyeyim, C40'da da var. Yani EC40 oldu şimdi ismi. EC40'da da var. Yani şaft tüneli EC40'da da kocaman bir şaft tüneli var. İçten yanmalı bir şey yok ya. O nedenle şaft tüneli olmamalı. Üçüncüsü, beğendiğim yanlarında söylemiştim. Rejenerasyon sistemi iyi diye. Rejeneratif frenleme kullanıldığında özellikle yüksek hızlarda rejenerasyon tam açıksa, otomatikte değilse veya kapalı değilse yüksek hızlarda virajlarda aracın arkadan itişmeli olması nedeniyle bir savrulma olabiliyor. Bu da beğenmediğim yanlarından bir tanesi. Ama şöyle söyleyebilirim, rejenerasyon kapatıldığında hiçbir problem olmuyor uzun yolda yüksek hız yapılması durumunda. Eksik ve geliştirilmesi gerektiğini düşündüğüm yanları var. Mesela örneğin uzaktan erişim çok yetersiz var. Yani, örneğin aracı uzaktan çalıştırabilmeliyiz. Tamam açıp kapatabiliyoruz ama anahtar yanımızda bulundurmamıza gerek olmamalı yani Tesla gibi. Hatta bildiğim kadarıyla Mini Cooper'da da uzaktan erişimde şimdi Tesla gibi yanında anahtar taşımadan çalıştırma özelliği var. Yani anahtarı ben taşımak durumunda olmamalıyım veya anahtar yanımda olmadığında da veya uzaktayken ben örneğin acil birisine aracı vermek istedim. Uzaktan çalıştırarak aracı verebilsem güzel olurdu. Yine aynı şekilde tüketim ve şarj verileri çok yetersiz. Örneğin ben A noktasından B noktasına giderken ki ne kadar tüketimin olduğunu görmek istiyorum diyelim ki. Tesla'da örneğin bunun seçenekleri var biliyorsunuzdur belki. Bunda öyle bir ayarlama yapılamıyor. Sadece birincisi toplam bütün kilometre örneğin 5000 kilometredeyseniz 5000 kilometrenin ortalamasını ve tüketimini görebiliyorsunuz. Ortalamasını görebiliyorsunuz. Bir de o günkü sürüşünüzü tüketim ve hız ortalamasını görebiliyorsunuz. Ama ben o gün işte diyelim ki Bodrum'dan İzmir'e seyahat ettim. Onu ayrı bir veri olarak almak istiyorum. Ayrıca o gün İzmir'de şehir içinde seyahat ettim. Onu da ayrı bir veri almak istiyorum. Onları kaydedemiyorsunuz maalesef. Yine aynı şekilde şarj verileri görebiliyorsunuz. O anda şarj ederken kaç kilowatt aldığını görüyorsunuz aracın. Bitişinde de dolayısıyla görmüş oluyorsunuz ama sonrasında şarj ettiğiniz, kapattığınız şarjı çektiniz. Sonrasında hiçbir şekilde şarj verileri. Ne uzaktan erişim uygulamasında, Volcars uygulamasında, Volcars uygulamasında görebiliyorsunuz. Ne de aracın içinden şarj verilerini göremiyorsunuz. Oysa Tesla'da olduğu gibi şarj verilerini de ayrıntılı görebilsek çok iyi. Belki güncellemeyle yapılabilecek şeyler olabilir. İkinci olarak kameralarını kullanabiliyoruz. Yani hem uzaktan erişimde kameralarını kullanabiliyoruz hem de sürüş sırasında kullanabiliyoruz. Bu neye yarayabilir? Kaza durumunda Tesla'da olduğu gibi kayıt olabilir araçta. Kamera kaydı olabilir. Araçta bulunan kameralarla kayıt olsa bence çok iyi bir seçenek. Yine kameralardan geliştirilmesini gerektiğini 360 derecelik görünüm. Yani geri vites aldığımızda arkayı görme seçeneği bu ekran şeye de koyarım, videoya da koyarım. Arkayı görselleştirme seçeneği yok. Böyle daracık küçük bir şey halbuki eklemesine görünse o daha güzel olur. Veya farklı seçenekleri olsa yani arka görüş. İşte geniş açı, dar açı gibi daha öncelerinde vardı. Onlar olsa daha güzel olurdu. Çok kullanışlı değil arka kamera kullanımı. Yine 360 derece mesela birçok araçta 360 derece olan da elinizde hareket ettirerek aracın konumuna göre yön değiştirebiliyorsunuz kamerayı.
böyle bir şey değiştiremiyor. Görünüm olarak kastediyorum. Mesela sol ve sağ sinyallerde sol ve sağ ayna kameraları kullanılabilse ne güzel olur. Kullanılamıyor. Yani ekran açıksaydı orta ekran. Yine üçüncü bir olarak geliştirilmesi ve değiştirilmesi gerektiğini düşündüğüm yanı orta ekranın küçük olması ve dikey olması. Bu Tesla'da olduğu gibi yatay olsaydı çok daha iyi olurdu. Hem şarj bekleme sırasında video izlerken daha iyi olurdu. Hem örneğin Android, daha doğrusu iPhone ekranının yansıtılması CarPlay içinde daha iyi olurdu. O nedenle dikey ekranı değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. CarPlay kablosuz değil örneğin, kablosuz olmalı. Netflix yok örneğin. O Netflix Play Store'dan bir an önce anlaşması yapılarak yüklenilebilmeli. Yine dediğim gibi ekran kayıt verileri de menülerde seçenek olarak enerji ve tüketimlerle ilgili seçenek yok. Onları görme seçeneğimiz yok. Onlar gelmeli. Sadece sürüş ekranında görebiliyoruz. O günkü kullanımı ve geçmiş bütün kullanımı. Orta ekranda hiçbir şey göremiyoruz. Enerji tüketimiyle ilgili ve şarj. Ve dördüncü olarak yine geliştirilmesini seçebileceğimiz bir seçenek de ambiyans aydınlatması olabilir. Ambiyans aydınlatması çok basit kalıyor. Tamam, evet, o İsveç dağlarını gösteren şey ve dokusu gerçekten çok güzel ve geceleyin de çok güzel görünüyor. Ama farklı bölgelerinde de ambiyans aydınlatması olsa daha şık olur. Daha şık. Bir başka şey, koltuk soğutma yok araçta. Yani biz Bodrum'da yaşadığımız için onu biliyoruz ve aynı zamanda da deri koltuk yok. Yani işte yok doğaya saygı falan filan deniliyor ama XC60'da var. XC90'da var. Yani daha yüksek bedelle satılan araçlarda var. XC40'ın plug-in hibrit olanı da var. Benzinli olan T3 ve şimdiki gelen T2 motorlu da var. Yani neden elektrikli de? Elektrikli olduğu için. İşte elektriklinin konseptine uygun olduğu için deniliyor. Ama ben katılmıyorum. Yapay suni deri de olsa kullanılabilirdi. Örneğin çok terlenildiğinde o koltukların kalitesi çok iyi, kumaş kalitesi çok iyi, evet katılıyorum ama bizim gibi yani sıcak bölgelerde yaşayanlar için veya uzun kullanımlarda aracı şehir dışı yolculuklarda haliyle terleyebiliyorsunuz. Terlediğinizde o koltuk bir süre sonra kokmaya başlıyor. Silseniz de temizleseniz de kötü olmaya başlıyor. Sırf o yüzden yazın kılıf kullanıyor. En azından seçenek olarak sunulabilir. Yapay derili isteyen bu şekilde alırdı, isteyen yapay derili alır. Bir başka değiştirilmesini gerektiğini düşündüğüm şey ise sadece tip C kablo girişleri var. Yani USB kablo girişi de olsaydı güzel olurdu diye düşünüyorum. 7. Aracın rüzgar sürtünme katsayısı çok fazla. Yani C40 çıkarttılar, onda da çok fazla. Yani 0.30'un üstünde sürtünme katsayısı olmamalı elektrikli araç. Tasarım ona göre. Evet, su oluyor ama mesela Tesla yapmış. Örneğin Xiaomi yapıyor veya diğer BYD yapıyor. Yani dolayısıyla sürtünme katsayısına uygun bir tasarımla çıkarılma. C40 yapıldı. Yani tasarım değiştirildi. Daha kupe bir tasarım. Sürtünme katsayısı daha az olur temizlikte. Onun da çok 0.32. Yani o nedenle sürtünme katsayısı düzeltilmeli bence. Yani ona uygun bir tasarım belirlendi. 8 yine ters şarj yani V2L olabilir. Yani ihtiyaç durumunda işte aracın bataryasından enerji çekebilsek güzel oldu. Bir başka şey, evet, aracın şarj hızı hızlı, yetersiz değil ama Hyundai'larda olduğu gibi 800 volt mimariyle olsaydı çok daha kısa sürelerde şarj edebilirdik. Uygun şarj istasyonları bulunduğunda çok daha kısa sürede şarj edebilirdik. O nedenle bu da geliştirilmesini istediğim yanlarından. Merhaba. Videonun sonuna bir ek koymak istedim. Çünkü bazı arkadaşlar diğer videoların yorumlarına sormuşlar, yazmışlar yani daha doğrusu sormuşlar. Araçla ilgili herhangi bir problem yaşadınız mı diye. Ben açıkçası araçla ilgili yaşadığım tek problem şey oldu. Yani aracın kendisiyle ilgili bir problem yaşamadım da yolda sürüş sırasında bir problem yaşadım. Arkadan itişli olması nedeniyle o da. Yani ve rejenerasyonun açık olması nedeniyle yaşadım o sorunu. Yüksek hızdaydım. 120'li hızlardaydım ve viraja girdiğimde fren yaptım. Ani fren yaptım. Fren yaptığımda arkada bir savrulma oldu.
Ama sonra ESP devreye girdi zaten. Herhangi bir güvenlik sıkıntısı yaşamadım. Ve bu beni tedirgin etti, bir kaygı yarattı. Sonra aynı şeyi ben rejenerasyonu kapatıp denedim. Kapatıp denediğimde hiçbir problem yaşamadım. Diğer araçlarda viraja nasıl giriliyor ve girildiğinde de hızlı girildiğinde nasıl bir problem yaşanıyorsa o tür bir şey yaşayabiliyorsunuz. Yani hızda nedir? Hafiften bir yan yatma gibi oluyor araçta. Dolayısıyla bir arka tarafın savrulması problemi yaşamadım rejenerasyonu kapattığımda. O nedenle uzun yolda, daha doğrusu yüksek hızlar yapıyorsanız, ben otoban limitlerinin üst limitlerini genellikle kullanmayan birisiyim. En yüksek 120 kilometre hızla giderim. Dolayısıyla hani yüksek hızlar yapıyorsanız ve virajlara da girdiğinizde girmeden önce yavaşlamayıp viraja girerken yavaşlamaya çalışıyorsanız, o zaman uzun yolda veya hangi durumda olursa olsun rejenerasyonunuzu kapalı tutun veya otomatikte kullanın. Otomatikte kullandığında da şöyle bir durum olabiliyor. Eğer önünüzde araç varsa tekrar rejenerasyon açık gibi davranıyor araç. Otomatik olduğu için rejenerasyon. Dolayısıyla önünüzde bir araç olmadığı durumda serbest bırakıyor aracı. Tıpkı içten yanmalıda olduğu gibi gazdan ayağınızı çektiğinizde mevcut hızın ataletiyle devam ediyor gitmeye. Ama eğer rejenerasyon otomatikteyse ve önünüzde bir araç varsa ve siz frene basıyorsanız, ani bir frenleme yapıyorsanız, hızınız da yüksekse arkada oynama oluyor, yalpalama oluyor. ESP devreye giriyor ama yine de tedirgin ediyor insanı. Bunun haricinde ben herhangi bir şekilde bir problem yaşamadım dediğim gibi. Bu problemi de rejenerasyonu kapatarak uzun yolda veya otomatiğe alarak çözmüş oldum. Herhangi bir problemim yok. Bütün elektrikli araçlarda, arkadan itişli elektrikli araçlarda bu problem olabilir. Onu söyleyeyim. Tesla'da da aynı problemi yaşadım. Tesla long range kullandım ve frenleme sırasında arabada savrulma oldu. Tesla'da şöyle bir şey var, rejenerasyonu kapatamıyorsunuz. Öyle bir olanağınız da yok yani. Tabii daha önce ben Volvo ile önemli olan bir araçla problem yaşayıp yaşamamak değil. Problem yaşanıldığında ne gibi aksiyon alıyor firma? Bu önemli. Yoksa bütün araçlarda problem olur. Yani problemsiz bir araç olacağını sanmıyorum ben. Ben yıllardır araç kullanıyorum. Her aracımda ufak tefek problemler olmuştur. Örneğin Volvo'nun XC40'ın benzinlisinde arka bagajın kolu gıcırtı çıkarıyordu. Hemen değiştirdiler yani. Sadece tedarik süreci biraz uzun sürebiliyor. Bir hafta falan. Eğer araçla ilgili bir problem varsa, zaten yürütmeyle ilgili, sürüşüyle ilgili bir problem varsa size de ikame araç veriyorlar. Dolayısıyla ben Volvo ile yaşadığım deneyimlerde hiçbir problem yaşamadım. Yani bu aracımda da hiçbir problem yaşamadım. Ama sizden şunu rica edeceğim. Eğer kullananlar varsa ve problem yaşayanlar varsa lütfen yorumlara yazsınlar ki diğer insanlar da bilgilensin. İşte aracımda şu problemi yaşadım. Şöyle bir aksiyon alınmadı, şöyle bir aksiyon alındı gibi. Eğer yazarlarsa insanlar da bilgilenmiş olur. Bu arada tekrar hatırlatayım. Elektrikli araç kullanıcıları var Telegram'da. Elektrikli araç kullanıcıları grubu var ve bu grubun içinde Volvo bölümü var. Volvo kullanan ve Volvo alan EX40C, EC40 ikisinden de alan çok fazla sayıda insan var. Onların da deneyimlerini okumuş olursunuz. Bir sorunuz olduğunda oraya da yazarsınız. Açıklamalar kısmında hep ben bırakıyorum elektrikli araç kullanıcıları linkini. Yine bırakacağım. Oradan gruba üye olarak Telegram'da ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz ve deneyimlerini anlatan insanların da deneyimlerini öğrenmiş olursunuz. Dediğim gibi bir problem yaşayan varsa yazar. Ben herhangi bir problem yaşamadım. Genel olarak, son olarak değerlendirecek olursam araçtan memnunum. Araçtan memnun olmadığım ufak tefek şeyleri var. Onları da yazdım. Beğenmediğim yanlarını da söyledim, pardon. Ama hemen hemen bütün kullandığımız araçlarda bundan sonraki video diğer elektrikli araçların değerlendirilmesi olacak benim tarafımdan. Hem bu videodaki hem de o videodaki görüşler tamamen benim görüşlerim. Kişisel zevklere de bağlı aracı beğenip beğenmemek. Bazen çünkü insan takıntılı da olabiliyor. En ufak bir sese takıntılı oluyor. Yani dolayısıyla son söz olarak ben aracımdan memnunum. Ama daha iyileri muhakkak vardır, olacaktır. Fiyat performans olarak bakmak gerekiyor. Güvenlikli bir araç.